Mary Jo Rapini'nin yolculuğu, dönüşüm, uyanış ve sarsılmaz bir ilahi sevgiyle karşılaşma hikayesidir. Ölüm ötesi deneyimini yaşamadan önce Mary Jo hayatını zeka, bilim ve insan psikolojisine pragmatik bir yaklaşımla yönlendiriyordu. Mesleği psikoterapistlikti ve evlilik, aile ve cinsel terapi alanlarında uzmanlaşarak ruh sağlığı alanında derinlemesine çalışıyordu. Kariyeri tatmin ediciydi ancak onu maneviyat ve inanç meselelerinden uzak tutuyordu. Tanrı'ya bakışı soyut bir kavramdan öteye gitmiyor, ilahi sevgiyi anlaması daha çok teolojik tartışmalarla şekilleniyordu ve kişisel bir deneyime dayanmıyordu. Her şey sıradan bir Nisan sabahında değişti. O gün Mary Jo kendini huzursuz hissediyor ve sınırlarını zorlamak istiyordu. Vücudu üzerinde yeniden kontrol hissini kazanmak için önceki sınırlarını aşmaya kararlıydı. Gücünü ve dayanıklılığını yeniden teyit etmek istiyordu. Ancak basit bir antrenman olarak başlayan bu süreç hayatını tamamen değiştiren bir olaya dönüştü. Boynunda aniden şiddetli bir ağrı hissetti. Öyle yoğun bir acıydı ki bir an için dengesini kaybetmesine neden oldu. Eski bir hemşire olarak, içgüdüsel olarak belirtilerini değerlendirdi ve bunun nörolojik bir olay olabileceğini düşündü. Yardım istemeyi başardı ve kısa bir süre sonra bir ambulans onu hızlı hastaneye götürdü. Doktorlar bir dizi tanısal test gerçekleştirdikten sonra beyninde büyük bir kanama olduğunu tespit etti. Bir BT taraması beynindeki yaygın kanamayı ortaya çıkardı ve nörolojik değerlendirmeler durumunun ciddiyetini doğruladı. Hayati belirtileri değişkenlik gösterdikçe acil tedavi seçenekleri hakkında hemen tartışmalar başladı. Durumu hızla kötüleşirken o geceyi atlatıp atlatamayacağı belirsizdi. Lubbock'ta müsait beyin cerrahlarının olmaması nedeniyle acil ameliyat için Dallas'a hava yoluyla nakledilmesi gerekiyordu. O kritik saatlerde bilinci gidip gelirken varoluşuna dair anlayışını tamamen değiştirecek bir şey yaşadı. Bedeninin hayatta kalma mücadelesi verdiği sırada Mary Jo'nun bilinci insan kavrayışının ötesine geçti. Hastane odasının sağ üst köşesinde parlak beyaz bir ışık belirdi. Yumuşak ama güçlü bir ışık, daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir parlaklığa sahipti. Daha ne olduğunu anlayamadan kendini bu ışığa doğru çekilirken hissetti ve fiziksel bedeninin sınırlamalarını geride bıraktı. Artık sadece bir gözlemci değildi. Bu ruhani boyutta tamamen var olduğunu hissediyor ve kendisini daha önce hiç olmadığı kadar gerçek hissettiren bir farkındalık içinde buluyordu. Hareket hissi, fiziksel dünyada deneyimlenebilecek hiçbir şeye benzemiyordu. Akışkan, ağırlıksız ve son derece huzur vericiydi. Bu yeni aleme geçiş yaptığında yalnız olmadığını fark etti. Net yüzler göremese de onunla birlikte yolculuk eden başka varlıkların olduğu inkar edilemezdi. İçini ezelden beri burayı biliyormuş gibi derin bir aşinalık duygusu kapladı. Sonra tarif edilemez bir sevginin içine alındı. O kadar derin, o kadar muazzam bir sevgiydi ki insani kelimeler bu duyguyu tam olarak ifade etmeye yetmezdi. Dünyadaki hiçbir sevgiye benzemeyen bu sevgi koşulsuzdu, korkusuzdu ve herhangi bir zorunluluk hissettirmiyordu. Ebeveynlerin çocuklarına duyduğu, ancak çoğu zaman beklentilerle dolu olan sevgiden farklıydı. Romantik aşkla da ilgisi yoktu. Çünkü içinde güvensizlik barındırmıyordu. Bu sevgi mutlak, sarsılmaz ve insan algısının çok ötesindeydi. Sıcak bir akıntı gibi içinden akarak tüm öz şüphelerini ve geçmişteki pişmanlıklarını silip süpürdü ve geriye yalnızca tam bir ait olma hissi bıraktı. Bu sevginin ezici saflığı ona yeryüzündeki sevginin ne kadar sınırlı ve parçalanmış olduğunu gösterdi. Yanlış anlamalar ve insanın kusurları tarafından şekillendirilmiş, kırılgan bir şeydi. O an gerçek sevginin düşündüğünden çok daha büyük bir şey olduğunu anladı. Bu sevgi onu sıcak, parlak bir koza gibi sardı ve her zerresine nüfuz eden bir enerjiyle titreşiyordu. Hissedilen bir duygunun ötesindeydi. Sanki sevginin özüne erimiş gibiydi. Ruhu, ait olma duygusunun senfonisiyle titreşti. Kelimelere dökülemeyen ama varlığının derinliklerine işleyen bir iletişimle sevildiğini ve tamamen kabul edildiğini hissetti. Sevgi yalnızca hissedilmekle kalmıyordu, parlayan dalgalar halinde görülüyor, uyumlu bir melodi gibi duyuluyor ve en tatlı, en saf huzur hissi olarak tadılıyordu. O kadar tamamlayıcı bir deneyimdi ki bir anlığına ayrılığın, özlemin veya korkunun ne anlama geldiğini unuttu.
Bu sevgi hiçbir koşul, beklenti veya sınır taşımıyordu. Saf, sonsuz ve dünyevi ilişkilerin ötesindeydi. Bu sınırsız sevginin içinde tamamen anlaşıldığını, bütünüyle kabul edildiğini ve mutlak bir huzur içinde olduğunu hissetti. Ve sonra Tanrı konuştu. Ses dışarıdan gelmiyordu ama içinde mutlak bir netlikle yankılanıyordu. Ne erkek ne de kadındı. Fakat hem nihai bir otorite hem de olağanüstü bir nezaket taşıyordu. "Zamanın gelmedi," dedi ses. Çevresini saran anlatılamaz güzelliğe rağmen içinde hafif bir hayal kırıklığı hissetti. Bu yerde kalmayı istiyordu. Sevginin mutlak olduğu, huzurun sarsılmaz olduğu bu yerde kalmak istemesine bir gerekçe bulmaya çalışarak hayatı boyunca yaptığı tüm iyilikleri sıraladı. Kanser hastalarına yardımlarını, ölmekte olanların ellerini tuttuğu geceleri, yas içindeki ailelere saatlerce teselli sunduğu anları düşündü. Mesleki yükümlülüklerinin ötesine geçerek, seyahat edemeyecek kadar hasta olan kişilere ev ziyaretleri yaptığı anları hatırladı. Ailesine olan bağlılığını düşündü. Çocuklarına uzun yıllar boyunca yatmadan önce hikayeler okumasını, eşini kariyer mücadelelerinde desteklemesini ve sevdiği insanların hayatlarında sürekli bir varlık olmasını. Tanrı'ya tüm bu fedakarlıklarını sundu. Ama Tanrı sadece tek bir soru sordu. "Burada sevildiğin gibi birini hiç sevdin mi?" Bu soru onu yıktı. Cevap açıktı. Her ne kadar nazik, şefkatli ve fedakar olmaya çalışmış olsa da şimdi deneyimlediği kadar saf, derin ve mutlak bir sevgiyle kimseyi sevememişti. Bu gerçekle yüzleşmek alçaltıcıydı ama yargıyla karşılanmadı. Tanrı sadece nazik ama kesin bir cevap verdi. "Daha iyisini yapabilirsin." Ve sonra aniden kendini tekrar fiziksel bedeninde buldu. Eşi yanında ameliyatla ilgili karar vermesi için onu ikna etmeye çalışıyordu. Öleceğini düşünmüyordu. Tanrı ona zamanının gelmediğini zaten söylemişti. Böylece ameliyatı kabul etti ve bedensel olarak zayıf ama ruhsal olarak dönüştürülmüş bir şekilde yeniden hayata döndü. Takip eden haftalar ve aylar yaşadığı deneyimi anlamlandırma mücadelesiyle geçti. Hikayesini paylaşma konusunda tereddütlüydü, reddedilme veya alaya alınma korkusu içindeydi. İlk kez yakın bir arkadaşına açıldığında uzun bir sessizlik yaşandı, ardından garip bir kahkaha duyuldu. "Bu oldukça yoğun bir deneyim gibi," dedi arkadaşı nihayet. Sesi şüpheyle doluydu. Bu tepki canını yaktı ve insanların yaşadığı deneyimi halüsinasyon olarak görebileceği korkusunu pekiştirdi. Hikayesini paylaştığında bazıları hayranlıkla dinlerken bazıları şüpheyle yaklaştı. Bu, anlayışlarının ötesinde bir şeyleri kabullenememeleriyle ilgiliydi. Gördüğü gerçeği sorgulayan bir dünyada yaşamakla, yaşadığı ilahi hakikati koruma ihtiyacı arasında içsel bir mücadele verdi. O zaman derin bir yalnızlık hissetti. İlahi sevginin sıcaklığına geri dönmek için yanıp tutuşuyordu. Ancak artık bu dünyada bir amacı olduğunu biliyordu. Orada hissettiği sınırsız şefkat ile insanların genellikle çıkar üzerine kurulu ilişkileri arasındaki tezat, günlük etkileşimlerini anlamsız hissettirdi. Yine de kendisine gösterilen sevgiyi dünyada yaşatmaya kararlıydı. Şüpheyle karşılaşsa bile kendini daha fazla insanlara uzanırken buldu. Bir hastanın elini daha uzun süre tutarken, eski arkadaşlarını arayıp halini hatırını sorarken veya sadece yabancılara sıcak bir gülümseme sunarken. Bu bakış açısındaki değişim, onun her bir etkileşimi, öte tarafta deneyimlediği sevginin bir uzantısı haline getirdi. Ve en saf haliyle bu sevgi dünyada hissedebileceğimiz cennete en yakın şeydir. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.